Yüzme öğrenmenin en püf noktası, en kolay noktası aslında şudur. Havuz kenarındaki duvara sırtınızı tam yaslayıp, kendinizi su seviyesinden yukarıya kaldırıp, ayaklarınızı ileri doğru ittiğiniz zaman yüzme öğrenmeyi daha kolay bir şekilde öğrenirsiniz. Nasıl ki bisiklet sürmede hafif bir rampadan böyle aşağıya doğru tutuyoruz ve bu şekilde daha rahat bisiklet sürmeyi öğreniyoruz. Yoksa olduğumuz yerde bisiklet sürmeye kalktığımız zaman ilk başlarda dengemizi bulamıyoruz. Yüzmeye de ilk başta dengeyi bulmak için havuz kenarındaki duvardan kendinizi ittirip yere attığınız zaman videoda da izlemiş olduğunuz gibi belli bir ivme kazanıyoruz. Bu da benim yüzmedeki dengemi sağlamış oluyor. Yüzme öğrenmenin bana göre en kolay noktası budur. Teşekkür ederim. Selam arkadaşlar. Bugün sizlere yüzme öğrenmenin püf noktaları hakkında bilgiler veriyoruz. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Hızlı ve kolay yüzme öğrenme birinci bölüm ve ikinci bölüm vardı. Aynı zamanda yüzme öğrenmenin en kolay yolu videoları vardı. Bu videoları izlediğiniz zaman yüzme öğrenmeyi hiç bilmeyen bir kişiye nasıl başlatabiliriz yüzmeye? Aslında biz bunların cevabını sizlere veriyoruz. Daha ilerleyen videolarda sizlere serbest stil yüzme ve diğer yüzme teknikleri ve stilleri hakkında çok daha profesyonel videolar çekeceğinizi emin olabilirsiniz. Yüzme öğrenmenin püf noktalarından bir tanesi de yüzerken kulaçlarımızı çapraz atmamız. Eğer yüzme öğrenmenin temel kurallarına hakim olmak istiyorsanız eğer kulaçlarınızı çapraz atmayacaksınız. Kulaçlarınızı çapraz attığınız zaman yüzerken ne yapıyorsunuz? Etrafınızdaki suları da önünüze getirmiş oluyorsunuz. Bu sular size bir dalga etkisi yaratıyor. Yani suyun seviyesi buysa ben kulaçlarımı böyle çapraz atarak önüme bir dalga, denizdeki suyun yoğunluğunu getirmiş oluyor. Bu bana daha fazla bir sürtünme kuvveti yaratacaktır. Dolayısıyla kulaçlarımızı bu şekilde çapraz atmamalıyız. Ne yapacağız? Diyelim ki sağ kolumuzu çekiyoruz. Bu sol kolumuz ileri uzanacak. Suyu delip geçmemiz gerekiyor. Suyu delmemiz gerekiyor. Evet, şimdi serbest yüzmede kol çekişleri, dirseğimizi ve bileğimizi biraz sıkı tutmamız gerekiyor ve düz bir pozisyonda. Biz eğer bunu yapmazsak bu dirsek buradan bükülür, bu bilek buradan bükülür. Sudaki çekiş gücünü azaltacağınızdan tekniğimiz de bozulur ve doğru çekişi yapamayız. Aynı zamanda yine yanlış hareketi yapmış olsak bile kolumuzu buradan sudan geçirmek gibi bir pozisyonda geçirirsek yine suyu tam kavramış olamayız. Bizim yapmamız gereken en doğru hareket, dirseğimiz biraz gergin. Bu gerginlik kolumuzun sudan çıkıncaya kadar olan dönemde olması gerekiyor. Bilek ise sürekli gergin ve sıkı olacak. 4 parmak kapalı, sadece baş parmağımız açık kalabilir hareketi doğru yapmak adına. O da baş parmak bacağımızın yanından çıktığını hissedebilip doğru yaptığımızı göstermek için açıyoruz. Suyu çekerken ise avucumuzun içerisine sanki bir şey karşıya doğru ittiriyormuş gibi siz de tam tersi basınç uygulayarak çekmelisiniz. Sudan ta ki çıkıp normal kol düzenine alana kadar. Serbest yüzmede serbest stilde kolların nasıl yapılacağını daha önceki videolarda göstermiştik. Ama kafa pozisyonundan da çok bahsettiğimiz olmuştu. Ama size şimdi kafa pozisyonumuzu daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyoruz. Kafamızı ileriye doğru kaldırarak bakıp yüzdüğümüzde yine kafamız şu şekilde su seviyede olduğunu kabul ederek yüzdüğümüz zaman kol çevirdiğimizde 1, 2 ve 3. kola geldiğimizde nefes yapmaya çalıştığımızda pozisyonumuz şuna çıkar ve bizim bu pozisyonumuz suyu buradan tamamen keseceği için hem hızımızı yavaşlatır hem çenemiz suyun altında kaldığı için daha çok su yutmamıza neden olabilir. O yüzden bu hareket tamamen yanlış bir hareket. Kafamız zaman kulaklarımızın hizasında, kulaklarımız kolla aynı hizada olup tamamen aşağıya bakacağız. Sadece hafif göz ucuyla önümüzü görmek için ileriye bakabiliriz. O zaman yaptığınız teknikte sürtünme azalacağından, nefese dönüşte daha rahat bir şekilde çıkacağınızdan, nefesi de doğru alacağınızdan
ve sudaki en az zaman kaybına ulaşacaksınızdır. Evet arkadaşlar, biz normal hayatta ayakta durduğumuz zamanlar ayaklarımızın pozisyonu hemen hemen bu şekilde olur. Ama sudayken ayaklarımızı çekiş dediğimiz bu hareketle tuttuğumuz zaman suyun suya vurma gücümüz zayıflayacağından doğru bir hareket yapmış olmayız. Bizim havuzda yapmamız gereken balerinlerin point dediği uzatma hareketi, ayaklar parmakları tam arkaya ve karşıya bakması gerekiyor. Bunu neden yapıyoruz? Bunu bu şekilde yaptığımızda ayağımızın şu alt kısmıyla suyu ittirdiğimiz zaman daha büyük bir alan kapladığından suyu daha iyi ittirecektir. Sizi daha iyi ittirdiğinizde az enerjiyle çok daha fazla hız yapmanıza yardımcı olacaktır. Ama ayağımızı çekiç dediğimiz, yani yürüme pozisyonuna getirdiğimizde tamamen şuralarla vurduğunuz için suya, buranın itiş gücüyle şu kadar bir mesafe, buranın itiş gücü bu kadar mesafe. O yüzden doğru hareket olarak sürekli point hareketini kullanıyoruz. Bu tabii ki serbest sırt ve kelebek yüzmelerde geçerli olan bir şey. Kurbağada yüzmede ise ayaklar çekiç hareketi yapılır. Çekilince yukarıya doğru dizden, aynı zamanda dışarıya doğru döner. Sonra uzandığında pointe gelir. Ama kurbağa yüzmelerde çekiç hareketi sizin daha ileri gitmenizi sağlar. Neden? Bu sefer de suyu ittiren kısım ayağımızın alt kısmı olur. Ayağımızın alt kısmı suyu daha iyi ittireceğinden, o yüzden kurbağada çekiç hareketini kullanırız. Dediğim gibi serbest, sırt ve kelebekte point hareketi, point, sadece kurbağada çekiç hareketini kullanıyoruz.